Sevgili dostlar hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte 13 Ekim günü saat 15.30'da ABD enflasyon verilerine odaklanmış durumdayız. Gerçekten önemli bir veri olacak. Tüm dünyanın gözü ve tüm merkez bankalarının gözü gene yarın ABD tarafında açıklanacak olan enflasyon verilerinde olacak. Peki bu enflasyon verileriyle dolar ve altının ne yönden ilişkisi var? Dolar ve altın tarafında düşüş ve yükseliş yönünde ne gibi etmenlere faydası olabilecek? Bu video içerisinde bu konuları sizlerle birlikte izleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atarsak yayınımızın daha fazla arkadaşımıza ulaşmasına da sebep oluruz. Şimdiden beğeni atan tüm arkadaşlarımın hepsine de çok teşekkür ederim. Evet sevgili dostlarım, bugün ABD üfe verileri açıklandı. Üfe beklentilerin biraz üstünde gelerekten ABD Merkez Bankası Fed'i sevindirici yönde oldu. Fakat önemli olan yarınki açıklanacak olan tüfe verileri olacak. Tüfe verilerinin ABD Merkez Bankası tarafından yüksek çıkması tabii ki olumsuz algılanacak bir gün anlamına gelir. Çünkü bunun nedeni ABD agresif bir şekilde faiz arttırmaya devam ediyor ve bu faiz artışlarını niçin yapıyor? ABD ekonomisinin üzerindeki yüksek enflasyon oranından kurtulabilmek için. Yani yarınki veri enflasyon oranının yüksek çıkması demek ABD'nin faiz artışlarını daha agresif bir şekilde devam etmesi anlamı taşıyacaktır. Tabi ABD Birleşik Devletleri özellikle FED ne kadar fazla agresif bir şekilde faiz artırımlarına devam ederse bu da parasal yönden sıkılaşmanın daha da sertleşeceği, bu da zaman içerisinde ABD vatandaşlarının daha da çok sıkılacağı bir dönem içerisine girmesine sebebiyet olacağından dolayı bu yarın açıklanacak olan 13 Ekim'deki enflasyon tüfe verileri ABD tarafında önemli bir seyir almış durumda. Altın yatırımcılarının gözü gene bu toplantıda olacak arkadaşlar. Buradan gelecek açıklamalar, ABD enflasyon verisinden gelecek açıklamalar, Fed'in ilerleyen günlerde şahin bir tutum mu sergileyecek yoksa güvercin bir tutum olarak ilerleyen günlerde bu altın yatırımcıları için faiz indirme veya faizleri daha da gevşetme yönüne FED gidecek mi? Altın yatırımcısı da bunları izliyor olacak sevgili dostlarım. Benim beklentilerime göre yarın ABD tarafında açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda geleceği yönünde arkadaşlar. Eğer ki beklentiler doğrultusunda bir enflasyon veya bunun bir tık altında bir enflasyon verisi açıklanır ise bu altın tarafına yarayacaktır ve altın tarafında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izlemeye devam edeceğiz anlamı taşıyacaktır. Dolar, Türk lirası tarafına baktığımız zaman arkadaşlar bakın ABD tarafı enflasyonla mücadele edebilmek için faiz arttırımlarına devam ediyor. Şimdi Türkiye tarafına baktığımız zaman ise Türkiye tarafında bu işlemlerin daha ters bir şekilde ilerlediğini hep birlikte görüyoruz. Yani bizler faiz indirimlerine devam edeceğiz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalardan ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin yapmış olduğu açıklamalardan da hep birlikte izleyip takip ediyoruz. Bizler de yıl sonuna doğru tek haneli bir enflasyon hedefine doğru gittiğimiz için tam ters bir politika şu an Türkiye ekonomisi üzerinde izlemekteyiz. Yani bu yarınki veriler neticesinde dolar Türk lirasında beklentilerimiz dahilinde enflasyonda bir tık aşağılarda açıklanacak bir enflasyon oranı veya tam beklentiler doğrultusunda açıklanacak olan bir enflasyon oranıyla birlikte dolar kurunda 18.50 civarına doğru bir aşağı yönlü ivmelenme görebiliriz arkadaşlar. Burası bizim ilk destek bölgemiz olacak. Bu dediğim gibi senaryonun enflasyon tarafındaki olayına dayalı olaraktan gene bizler dikkatle takip edeceğimiz orta vade ve uzun vade yatırımcıları için 18 lira 39 kuruş seviyesi dolar kurunda
önemli bir seviye ve stop olarak kullanılması gereken bir seviye olarak değerlendirilmesi gereken bir bölge olarak takip etmeye devam ediyoruz. Yukarıda bizler için geçilmesi gereken yükselişin devamı için gerekli olan direnç bölgesi ise 18 lira 70 kuruş civarından geçen alan. Bu alanın yukarı yönlü aşılması, yani Fed'in faiz artışlarına agresif olarak tekrardan devam etmesi durumunda ise arkadaşlar, eğer böyle bir açıklama gelmesi durumunda ise biz 18.70'i yukarı yönlü kırarız ve dolar kurunda bu sefer 19 lira 40 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip ederiz. Fakat ben dediğim gibi arkadaşlar, Fed'in özellikle yarınki verilerden sonra biraz daha güvercin tarafta olacağı yönündeki beklentilerim var. Tabii bunlar benim kendi beklentilerimdir. O yüzden hiçbir zaman bunlar kişisel yatırım amaçlı olarak kullanılmamalı sevgili dostlarım. Yukarıda 18.70 bizim için bir direnç bölgesi. 18.62 gene bir direnç bölgesi olarak takip edilecek alan. 18.50 ve 18.40 bölgeleri de arkadaşlar bizler için destek olarak takip edilecek dolar kurundaki bölgeler olarak izlenebilir. Altın tarafına baktığımız zaman altın hareketlerinde ons bazlı altında özellikle bir 1660 bölgesi bizler için önemliydi ve şu an itibariyle 1660 bölgesinde altının onsunda bir arkadaşlar tutunma sizlerle birlikte izliyoruz. Bu bölge 1660 bölgesi, bakın tam şuradaki bir destek bölgesi. Önemli bir destek. Eğer ki yarın Fed'den bir agresif faiz hareketleri ve hamleleriyle ilgili haberler duyarsak da buradaki hareket 1594 seviyesine kadar aşağı yönlü sarkabilir. Ama dediğim gibi benim beklentim sevgili dostlarım, Fed tarafının güvercin açıklamalar yapacağı, enflasyon oranlarında da beklentiler doğrultusunda sonuçlar çıkacağı yönündeki düşüncelerim olduğu için altında yukarı yönlü hareketin 1735 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü seyrini devam ettirmesi yönündeki beklentim mevcut. Ons tarafında da bu rakamlar beklentim dahilinde olacak. Gram altın dolar bazlı ve ons bazlı altın tarafından etkilendiği için gram bazlı altında da şurada sizlerle birlikte takip ettiğimiz, özellikle düşen trendin kırıldığı ve retest yapıldığı bir alan var. Gram altında o alan içerisinde şu an hareketlerine devam ediyor. Bu bölge bizler için 985 TL civarından geçen alan. Şimdi 985 TL'yi burada işaretleyecek olursak bu alan bizler için önemli bir destek alanı şeklinde kendini koruyor ve bu alan üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareketlerde 1030 seviyesi ve 985 destekleri arasında dolar TL'nin destek ve direnç şeklinde, gram altının destek ve direnç şeklinde çalıştığını söyleyebiliriz. Bu gene Fed'in tutumuna bağlı olaraktan da yarınki hareketler gram altın tarafında da ons bazlı olaraktan bir miktar daha yukarı yönlü olabilir. Altında özellikle beklediğim bir anlık yukarı sert ataklar, gümüş tarafında da gene aynı şekilde arkadaşlar beklentim dahilinde. Buradaki hareketlerin yukarı yönlü ben bir anda anlık olacağını, o yüzden alttaki destek ve dirençlerin iyi takip edilmesi yönündeki düşüncem mevcut. Ve buralarda özellikle bu alt seviyelerdeki desteklerin kırılmadığı bir durumda buralardan altından çıkış yapanların geri dönüşte altın ve gümüş alamayacaklarını düşünen taraftayım. Gümüşe de baktığımız zaman bizler için şimdilik şurada bir kuvvetli destek seviyesi olduğunu görüyoruz. Bu 18 lira seviyesinden geçen bir destek alanı. Bu 18 lirayı koruduğu müddetçe de gümüşte bizler yukarı yönlü trendin devam etmesini bekleyebiliriz. Şu şekilde arkadaşlar, yukarı yönlü ilk etapta 21 liralar seviyesi, 21 dolarlar seviyesi ve onun üzerinde de
23 dolarlara doğru gümüşün ons tarafında da yukarı yönlü hareketin seyrinin devam edeceğini düşünüyorum. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman gram gümüşteki hareketlerde 11.30 destek, yukarıda 11.40 bizler için iki önemli destek bölgesi. Bu destekler şimdilik iyi çalışmakta. Buradaki hareketlerden tekrardan 12 TL üzerine doğru bizler gümüşteki hareketleri izleyeceğimiz yönündeki görüşüm devam ediyor. Ve bu 12 TL'ler üzerindeki haftalık kapanışların ve aylık kapanışların başlamasıyla birlikte de gümüşte yukarı yönlü hareketlerin, özellikle gram bazlı gümüşte de yukarı yönlü hareketlerin 13 liralar seviyesine doğru tekrardan yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini düşünmekteyim. Evet, bu veriler yarın dediğim gibi arkadaşlar çok önemli olacak. Özellikle gözümüz kulağımız saat 15.30'da ABD FED tarafından açıklanacak bu verilerde olması lazım ki bizler de bu veriler eşliğinde çıkacak sonuçlara göre kendimize bir al-sat pozisyonu rahat bir şekilde yaratabilelim. Şimdilik söyleyeceklerimiz böyle kısa tutalım. Çok uzun videolar olduğumu da sıkılıyorsunuz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.